Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda önlerinde ve arkasında çitlenbik modelini uygulamış olduğum 1 yaş ölçülerinde bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi anti peeling ip kullanarak ördüm. Kartopu Baby One 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodum K255. Yeleğim için arkadaşlar 1,5 yumak ip kullandım. Ölçülerimiz de şu şekilde. Beden genişliğimiz 26 santim. Bedenimizin uzunluğu ise 32 santim arkadaşlar. Yeleğimizin ön kısmı bu şekilde. Arka kısmımız da bu şekilde. Gerçekten çok şirin bir bebek yeleği oldu. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çitlenbik model bebek yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 36 ilmek atarak başlıyoruz. 3,5 numaralı şişime 36 ilmek attım. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. 4 sıra haroşa olarak örüp daha sonra modelimizi kuracağız. Sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Sondaki ilmeği örmeden alacağız. Sondaki ilmeğimi örmedim. Örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Her iki yönde de ters örüp 4 sıra haroşa öreceğiz. Modelimizi arka yüzde kurmaya başlayacağız arkadaşlar. O yüzden 4. haroşa sırasını ön yüzde örüp arka yüzde örmeden modelimizi kurmaya geçeceğiz. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Şimdi her iki yüzde de ters olarak 4 haroşa sırasını tamamlayıp gelelim. Dört sıra haroşa ördüm. 1 2 3 4. sırayı ördüm ön yüzde. Şimdi arka yüze geçiyorum. Modelimizi kurmaya bu sırada başlıyoruz. Önce 7 ilmek ters örüyorum. Yani haroşa olarak 7 ilmeğimiz devam edecek. 3 4 5 6 7. İpimi arkaya alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek haroşadan sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Modelimizin bu sırada ilk sırasını örüyoruz. Modelimiz 4 sırada tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi birinci sırasındayız modelimizin.
7 haroşadan sonra 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne alıyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. İpim önde olduğu için şimdi 3 ilmek yine düz olarak öreceğim. Fakat şu şekilde şişime ipim dolanmış olacak. 3 ilmek düz örüyorum. Burada şişime dolama yaparak 2 ilmeğimiz oldu. Boş almış ilmeğin üzerine 1 ilmek atmış olduk. 3 ilmek düz örüp tekrar ipimi öne alıyorum. 1 ilmeği örmeden alıp şimdi yine buradaki 3 ilmeği düz olarak öreceğim. İpim önde olduğu için, düz olarak ördüğüm için örmeden almış olduğum ilmeğin üzerine 1 ilmek dolama yapıyorum. Burada 2 ilmeğimiz oldu. 1 2 3 3 ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. 1 ilmek yine örmeden alıp yine 3 ilmek düz öreceğim. Şu şekilde de ipimi örmeden almış olduğum ilmeğin üzerine dolamış oluyorum. Burada 2 ilmeğimiz olmuş oluyor. 3 ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ilmek de bu kısma dolamış oluyorum. Tekrar 3 ilmekten sonra ipimi öne aldım. 1 ilmeği örmeden alıyorum. Yine 3 ilmek düz öreceğim. İpim önde olduğu için şu şekilde hem dolama yapıp hem de 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Pat kısmımızı haroşa olarak örüyoruz. Patımız 6 ilmekten oluşuyor. Şimdi ön yüze geçtim. Bu yüzde ilik açacağım. 6 ilmek patımızı üzerine iliğimizi açıyoruz. Örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. 2 ilmek daha ters örüp alttaki ipi şişime takıp ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlk iliğimizi bu kısma açmış oldum. 1 ilmek daha haroşa olarak örüyorum. 6 ilmeğimizi patımız için ördük. 6 ilmek haroşa olarak devam edecek. Şimdi yine ipim önde. Arka yüzde 3 ilmek düz olarak ördüğümüz ilmekleri ön yüzde ters olarak örüyoruz. 1 2 3 3 ilmek ters örüp burada örmeden almış olduğumuz ve dolamış olduğumuz ilmeği yine örmeden şişime takıyorum. Tekrar üzerine bir ilmek daha dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ters ördüm. Yine örmeden almış olduğumuz 2 ilmeği yine örmeden şişime takıp tekrar dolayıp yine 3 ilmek ters örüyorum. Yine şişime örmeden ilmekleri takıp bir ilmek daha dolama yapıp 1 2 3 3 ilmek ters örüyorum. Şişime yine ilmekleri taktım, dolama yapıp 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar örmeden almış olduğum ilmekleri şişime takıp bir ilmek daha dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. 7 haroşa ilmeğim kaldı. 7 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Yine bu kenarda da 7 ilmek haroşamız devam edecek. Şimdi modelimizin ikinci sırasını da tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geçtim. Modelimizin üçüncü sırasını bu yüzde öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşa örüyorum.
Modelimizin 3. sırasında arka yüzdeyiz. 1 2 3 7 ilmek haroşadan sonra 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Buradaki örmeden almış olduğumuz 3 ilmeği sağ şişime geçiriyorum. 1 ilmek alttan dolama yapıyorum. 1 ilmek üstten, tekrar 1 ilmek üstten dolama yaparak 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmeği çıkarıyorum. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Örmeden almış olduğumuz 3 ilmeğin içerisinden yine 3 ilmek çıkaracağım. Fakat ilk ilmeği şu şekilde alttan doluyorum. Bu şekilde üstten değil de bu şekilde alttan dolayarak ilk ilmeğimi çıkarıyorum. İkinci ilmeği üstten doluyorum. Tekrar 3 ilmeğin içine girerek üstten dolama yaparak 3. ilmeğimi de çıkarıyorum. 3 ilmek düz örüp yine aynı işlemi yapacağım. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin üzerine 3 ilmeğin içine giriyorum. Birinci ilmeği alttan dolayarak ikinci ilmeği üstten, tekrar 3 ilmeğin içine girip üstten dolama yaparak 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. İpimi arkaya alıp 1 2 3 ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğin içerisine girip alttan doluyorum, üstten ve tekrar üstten dolayarak 3 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine içerisine ilmeklerin giriyorum. Alttan doluyorum. Birinci ilmeğimi çıkardım. Üstten doladım. Tekrar üstten dolayarak 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin 3. sırasını da bu şekilde örüyoruz. Şimdi modelimizin 4. sırasındayız. Yani son sırasına geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşa örüp 1 2 ilmek ters örüyorum. Normalde haroşamızı ördükten sonra 3 ilmek ters örüyorduk. Bu sırada modelimizin 4. sırasında 2 ilmek ters örüp ipimi arkaya alıyorum. Burada 3 ilmeğin içerisinden çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle ters ilmeğimizi birlikte örüyorum. Şu şekilde batıyorum ama. Buradan batarak ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Daha sonra 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğin içerisinden çıkardığımız 3. ilmeğimizi de hemen yanındaki ters ilmekle bu şekilde batarak düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi yine aynı şekilde 3 ilmeğin içerisinden çıkardığımız 3 ilmeğin ilk ilmeği ile buradaki ters ilmeği bu şekilde sağa doğru düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeği yine düz olarak örüp sondaki ilmeği ise yanındaki ters ilmekle sola doğru, yönünü sola doğru örüyorum. Bu şekilde çitlenbik modelimizi de oluşturmuş oluyoruz. İpimi öne alıp 1 ilmek ters, yine aynı şekilde 3 ilmekten ilkini sağa doğru 1 ilmek düz ör. Daha sonra yanındaki ters ilmekle son ilmeğimizi ise sola doğru örüyorum. Modellerimizi aynı şekilde örelim. 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 7 ilmek haroşa örüp modelimizin 4. sırasını da tamamlıyoruz. Bu kısım bizim ön yüzümüz. Şimdi arka yüze geçiyorum.
İkinci modelimizi yine bu sırada kuruyoruz. 4 sıra örüp modelimizi bitirdikten sonra arka yüzde tekrar ikinci modelimizi kurmaya geçiyoruz. 7 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Modelimizin birinci sırasını yine tekrarlıyoruz. 3 ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Bu kısma da 1 ilmek dolamış oluyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmek düz örüp ipimizi öne alıyoruz. 1 ilmek örmeden alıp 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. Şimdi modelimizin birinci sırasını örüyoruz. Yani ilk modelimizin birinci sırasını tekrarlamış oluyoruz. İpimizi öne alıp 1 ilmek örmeden alıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. İpimizi öne aldığımız için bu kısma 1 ilmek de dolama yapmış oluyoruz. Üç ilmek düz ördükten sonra pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüze geçtim. Modelimin ikinci sırasındayım. 6 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Arka yüzde düz olarak örmüş olduğumuz ilmekleri ön yüzde ters olarak örüyorum. İpim yine önde. 2 ilmeği örmeden alıyorum. 1 ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Yine örmeden 2 ilmeği şişime geçirip 1 ilmek üzerine dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği şişime geçiriyorum. 1 ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık. İkinci modeldeyiz. Arka yüze geçtim. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşa ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. Buradaki 3 ilmeğin içerisine giriyorum. Alttan dolama yaparak 1 ilmek çıkarıyorum. Şişimize dolama yapıyorum. İkinci ilmeği oluşturuyorum. Tekrar 3 ilmeğin içerisine girerek 3. ilmeği de oluşturmuş oluyorum. 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. Modelimizin 3. sırasını da bu şekilde örüyoruz. Sondaki ilmeklerimi haroşa olarak örüp modelimizin 3. sırasını tamamlıyoruz. Ön yüze geçtim. Modelimin 4. sırasındayım. 6 ilmek haroşa örüyorum. Şimdi 3 ilmek ters değil de 2 ilmek ters örüyoruz. İpimi arkaya alıyorum. Modelimizin içinden çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle ters ilmeğimi, yanındaki ters ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum.
buradaki ilmekle hemen yanındaki ters ilmeği şu şekilde içten batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters, yine buradaki ters ilmeğimle modelden çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle bu şekilde batarak düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Buradaki ilmeğin içerisine batıp yanındaki ters ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. Modelimizin 4. sırasını da bu şekilde tamamlayalım. İki ilmek ters örüyorum. 7 ilmek haroşa örüp modelimizin 4. sırasını, yani ikinci modelimizi tamamlamış oluyoruz. 11 haroşa sırasında bir ilik açalım arkadaşlar. Bu kısım bizim sol parçamız olacak. Sol ön parçamız. Sol ön parçada biraz ilerleyelim. Modelimiz kendisini daha çok göstersin arkadaşlar. 11 haroşa sırasında da bir ilik açalım. Daha sonra diğer parçamızı örmeye geçelim. Biraz ilerleyip gelelim. Sağ parçamızı örerek ilerledim arkadaşlar. Koltuk altına kadar sayarsak ilk haroşamızdan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 38 haroşa sırası ördüm. 11 haroşa sırasında bir de ilik açtım arkadaşlar. Bu bizim sol parçamızdı. Sağ parçasında aynı şekilde ördüm. Yine aynı ilmek sayısında başlayıp aynı sıra sayısında ördüm. Şimdi kesimlere geçeceğiz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Modelimizi daha fazla örmeyeceğiz. Şimdi bu kısmın üst tarafını haroşa olarak öreceğim. Şimdi haroşa olarak örmeye geçiyorum. Yine sol parçayı örmeye devam ediyorum. Sadece arkadaşlar tek farkı kol tarafında 7 ilmek haroşamız var. İlik açmış olduğumuz kısımda ise 6 ilmek haroşamız var. Burada da yine kol tarafında kenarda 7 ilmek haroşamız var. Şimdi artık model yapmıyorum. Modelimizi arka yüzde kuruyorduk arkadaşlar. Artık model yapmayacağım. Haroşa olarak örmeye devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol parçamızı örüyorum yine. 7 haroşadan sonra bir ilmek Selanik devam edecek arkadaşlar. O yüzden 7 ilmekten hemen sonraki ilmeğimi Selanik olarak örüyorum. İlmeğin içerisine battım arkadaşlar. Şimdi haroşa olarak, yani ters olarak örmeye devam ediyorum. Ön pat kısmından, yani haroşa ilmeklerimizden bir önceki ilmeği Selanik olarak öreceğim. İpimi arkaya alıyorum. İlmeğimi şu şekilde değil de içine batarak Selanik olarak örüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğimi de örmeden alıp ön yüze geçiyorum.
6 ilmek haroşa örmüş oluyoruz. Yine 6 ilmek patımız için haroşa örüyorum. 6 ilmeğimi ördüm. Buradaki Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeğin içine batarak örüyoruz. Şimdi Selanik olarak örmüş olduğum ilmeğin hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Buradaki yine Selanik olarak örmüş olduğumuz ilmeğin hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Artık kesmelere geçtik. Modelimizi de yapmıyoruz. Yeleğimizin koltuk altından sonraki kısmını haroşa olarak örüyoruz. Yine 7 ilmek haroşa örüyorum. Haroşadan sonraki ilmeğimi Selanik olarak ilmeğin içerisine batarak Selanik olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Selanik ilmeğime kadar haroşa örüyorum. Kesmeleri ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde kesme yapmıyoruz. Haroşa ilmeklerimden yani pat kısımdan bir önceki ilmeği Selanik olarak örüyorum. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Selanik ilmeğimin yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Selanik ilmeğimin her yanındaki 2 ilmeğin ikisini birlikte örerek bir ilmek kesmiş oluyorum. Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. 7 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde yine 7 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi örüyorum. İlmeğin içine batarak düz olarak örüyorum. Yine Selanik ilmeğime kadar haroşa olarak örüyorum. Kesimlerimizi ön yüzde yapıyoruz. Selanik ilmeğimi örüp pat kısmımızda olan haroşa ilmeklerimizi örüp sıramı tamamlıyorum. Yine
Pat kısmımızda olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Pat ilmeğimi, Selanik ilmeğimi ters olarak örüp hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Selanik ilmeğimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Haroşa ilmeklerimi örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ilmeğin içine batarak örüyorum. Haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Selanik ilmeğimi içine batarak düz olarak örüyorum. Pat kısmımızda olan haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtim. Toplamda 3 sıra kestik arkadaşlar. 3 ilmek bu kısımda, 3 ilmek de bu kısımda kesmiş olduk. Toplamda 6 ilmek kestik. Şimdi 5 sıraya tamamlayalım. İkişer ilmek daha keselim arkadaşlar. 2 ilmek burada, 2 ilmek burada kesip 5 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. 5 haroşa sırası kestim arkadaşlar. 5 ilmek burada kesmiş olduk. 5 ilmek de burada kesmiş olduk. Şimdi kol kesimine devam etmeyeceğim arkadaşlar. Kolumuz için 5 ilmek yeterli olacak. Şimdi yaka kesimine devam ediyoruz. Yaka oyuntusu için kesmeye devam edeceğiz. Bu kısımda 5 ilmeğimiz kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Ortadaki haroşa kısımda 5 haroşa ilmeğimiz kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Yani 2, 4, 6 ilmek daha keseceğiz. 6 haroşa sırası daha örmeye devam edeceğiz. Yine pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bir ilmek Selaniğimiz için ters olarak örüyorum. Selaniğimizin yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu kısımda kesmeye devam etmiyoruz. Olan ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Haroşa ilmeklerimi ördüm. Bir ilmek Selanik olarak örüyorum. Yine haroşa olarak Selanik ilmeğime kadar örüyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi düz olarak ördüm. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtim. Şimdi orta kısımda 5 haroşa ilmeğimiz kalana kadar yaka tarafında arkadaşlar kesmeye devam edelim. İlmeklerimizi kesip gelelim. Kesmelerimi tamamladım arkadaşlar. 11 ilmek yaka kısmından, 5 ilmek de
kol kısmından kestim. Toplamda 16 ilmek kesmiş olduk. Şişimde 20 ilmeğim kaldı. 20 ilmekle örmeye devam edeceğim. 36 ilmekle başlamıştık. 16 ilmeğimizi kesince 20 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 20 ilmeğimizle örmeye devam ediyorum. Yine Selanik ilmeklerimiz devam edecek omuz kısmına kadar. Artık kesme işlemi yapmıyoruz. Omuz kısmına kadar şişimizde olan 20 ilmeğimizi örmeye devam edeceğiz. Arka yüzde ise Selanik ilmeklerimizi örüp arada olan ilmekleri ise haroşa olarak örüp sol parçamızı tamamlayacağız. Şimdi şişimizde olan ilmeklerle omuz kısmına kadar örelim. Sol ön parçamızı tamamladım arkadaşlar. Yaka kısmında son kesimi yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 sıra ördüm. Şu kısımdan da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Toplamda bu kısımdan sayarsak 24 haroşa sıramız oldu. İlmeklerime ilmek tutucu geçirdim arkadaşlar. İlmeklerimi daha sonra örerek birleştireceğim. Omuz kısmını örerek birleştireceğim için ilmek tutucuya geçirdim. Bu şekilde bu parçamızı da bitirmiş oldum. Şimdi sağ parçama geçiyorum. Sağ parçamı yine aynı şekilde örmüştüm arkadaşlar. Üst kısmını da yine bu parçada örmüş olduğumuz gibi aynı şekilde örüyoruz. Yaka oyuntusunu oluşturmak için 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kesiyoruz. Yine kol oyuntusunu oluşturmak için de 5 ilmek kesiyoruz. Selanik ilmeklerimizi de omuz kısmına kadar örerek devam ediyoruz. Sağ parçamızı da aynı şekilde örelim. Daha sonra arka parçamızı örmeye geçelim. Ön parçalarımı tamamladım arkadaşlar. Omuz kısımlarını kesmedim. Daha sonra örerek keseceğim. Şimdi arka parçamıza geçelim. Arka parçamız için yine 3,5 numaralı şişe 65 ilmek attım. 4 haroşa sırası ördüm. 4. haroşa sıramı ön yüzde ördüm. Arka yüzde. Şimdi yine modelimizi kurmaya geçiyorum. Yine ön parçalarda olduğu gibi kenarlarda arkadaşlar 7 haroşa ilmeğimiz olacak. Şimdi 7 ilmek haroşa örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşa ördükten sonra modelimi kurmaya geçiyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 ilmek örmeden alıp yine 3 ilmek düz örüyorum. Şu şekilde örmeden almış olduğum ilmeğin üzerine de dolama yaparak ikinci ilmeği oluşturmuş oluyorum. Şimdi 1 ilmek düz ördüm. 2, 3. İpimi öne alıyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Yine 3 ilmek düz öreceğim. İpim önde olduğu için şu şekilde şişime ikinci bir ilmeği dolamış oluyorum. 3 ilmek düz örüyorum.
İpimi öne alıp bir ilmek örmeden şişime takıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp bir ilmek örmeden şişime takıp 3 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bir, iki, 3 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek haroşa olarak öreceğim. Kenarlarda 7 ilmek haroşa örüyoruz. Yine 7 ilmeğimi ön yüzde haroşa olarak örüyorum. Modelimizi arka yüzde kurmaya başladık. İlk sırasını ördüm. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım. 3 ilmek ters örüyorum. Örmeden almış olduğum ve dolamış olduğum ilmeği yine örmeden şişime takıp bir ilmek dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. İlmeklerimi şişime örmeden takıp bir dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Örmeden ilmekleri şişime takıyorum. Bir dolama yapıp 3 ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ilmeklerimi şişime takıyorum. Bir ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde 7 haroşa ilmeğim kalana kadar örüyorum. Üç ilmek ters örüp örmeden almış olduğum ilmekleri şişime yine örmeden takıyorum. Bir dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Sıra sonunda 7 haroşa ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüp modelimizin ikinci sırasını da tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçiyorum. Modelimizin üçüncü sırasını örmeye geçiyorum. Yine 7 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. İlk ilmeği alttan doluyorum. İkinci ilmeği üstten, üçüncü ilmeği de üstten dolayarak 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarmış oldum. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramı da tamamladım. Şimdi modelimizin dördüncü sırasına, yani son sırasına geçiyorum. Yine 7 ilmek haroşamı ördüm. Önceki sırada 3 ilmek ters örüyorduk. Dördüncü sırasında modelimizin 2 ilmek ters örüyoruz. Modelimizin içinden çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğin ilkiyle hemen yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum.
bir ilmek düz örüyorum. Buradaki düz ilmeğimle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Çitlenbik modelimizi bu şekilde örmüş oluyoruz. Arka parçamızın kurulumunu da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sıramızı örerek tamamlayalım. Arka parçamızda arkadaşlar ön parçalarda olduğu gibi kaç sıra ördüyseniz arka parçanızda o kadar örün. Daha sonra haroşa kısmı birlikte geçelim arkadaşlar. Şimdi ben ön parçamı kaç sıra ördüysem o kadar örüp geleyim. Yeleğimizin arkasını koltuk altına kadar ördüm arkadaşlar. Toplamda ön parçalarda olduğu gibi 38 sıra ördüm. Şimdi modelimizi artık örmeyeceğim. Haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Ön parçalarda olduğu gibi. Yine kenarlarda 7 haroşa ilmeğim olacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek Selanik örüyorum. İlmeği şu şekilde değil de içine batarak bir ilmek Selanik örüyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Artık model yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi 8 ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 8 ilmeğim kaldı. 2 4 6 8. 7 haroşa ilmekten bir önceki ilmeği Selanik olarak örüyorum. 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçeceğim. Ön yüzde kesmelere başlayacak. Kol oyuntusu için kesimler yapacağız. Ön parçalarda olduğu gibi. Yine 5 haroşa sırası kol oyuntusu için keseceğim. 5 ilmek bu tarafta, 5 ilmek de bu tarafta, toplamda 10 ilmek kesim yapacağız. 7 ilmek haroşamı ördüm. 1 ilmek Selanik ilmeğimi ördüm. Selanik ilmeğimin yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada bir ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. İki, 4, 6, 8, 9, 10. 10 ilmeğim kaldı. 7 ilmekten önce Selanik olan ilmeğim var. 2 ilmekte Selanik ilmeğimden önce ikisini birlikte örüp burada bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi örüyorum. 7 ilmek haroşa ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde
Yine 7 haroşa ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak Selanik örüyorum. Diğer ilmeklerimi ise haroşa olarak örüyorum. Kesimlerimizi ön yüzde yapıyoruz. 5 haroşa sırası keseceğim. Toplamda 10 ilmek kesmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar 5 haroşa sırası keselim. 5 haroşa kestikten sonra şişimizde olan ilmeklerle olan ilmekleri örelim arkadaşlar. Aynı arka parçada olduğu gibi, ama arka parçadan bir sıra eksik örelim. Arka parçamızın öne dönmemesi için arka parçayı bir sıra eksik örelim ön parçalardan. Burada 5 ilmek kestikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra örmüşüz ön parçalarda. Arka parçada da 18 sıra örelim. Arka parçamızı tamamlayıp gelelim. Daha sonra omuzları örerek birleştirelim arkadaşlar. Arka parçamı ön parçalardan bir sıra eksik örerek tamamladım. Şimdi şu şekilde yerleştirelim. Omuzları hem örüp hem birleştireceğim arkadaşlar. Yeleğimiz böyle olacak. Şimdi önce bu tarafı birleştirelim. Şişimin yönünü bu tarafa doğru yaptım arkadaşlar. Bu parçamızı alalım. Şimdi iki şişimde aynı yöne bakacak şekilde denk getiriyoruz. Daha sonra başka bir 3,5 numara şişle arkadaşlar ilmeklerimi 3,5 numaralı şişe geçireceğim. Bir ilmek ön parçadan alıyorum, bir ilmek arka parçadan. Şu anda yönleri düz yönde arkadaşlar. Hem ön parçamız ön yüzde hem de arka parçamız bu şekilde ön yüzde. Şimdi bir ilmek arka parçadan, bir ilmek önden, bir ilmek arkadan, bir ilmek ön parçadan alarak ilmeklerimizi bitirene kadar alıyoruz. Ön parçadaki ilmekler bitene kadar bu şekilde bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıp ilmeklerimizi bitiriyoruz. Ön parçadaki ilmeklerimiz bitince bu şekilde dönelim. Bu kısımda ipim vardı arkadaşlar. Şu şekilde ön parçayı bu şekilde çeviriyorum. Bu şekilde ilmekleri elimizle düzeltelim. Arka yüzde kesim yapacağımız için bu şekilde ön parçayı çevirdik. Şimdi ters yüzdeyiz. İki parçanın da ters yüzündeyim. Şimdi ilmeklerimi örerek kesiyorum. Şimdi ilmeklerimi üçer üçer keseceğim arkadaşlar.
3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar bir ilmeği şişime tekrar takıyorum. Şimdi tekrar 3 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeği şişime tekrar takıyorum. Normalde kesim yaparken 2 ilmek olarak kesiyorduk. Bu şekilde omuzları 3'er ilmek kesiyoruz arkadaşlar. 3 ilmek 3 ilmek kesiyoruz. Bu şekilde üçer üçer omzumuzu kesip bitirelim. Bu şekilde arkadaşlar birleştirmeyi bu şekilde keserek yaptık. Şimdi ilmeğimi şu şekilde içinden geçirip sıkıştırıyorum. Buradaki ilmeğimi de yine kesip sıkıştıracağım arkadaşlar. Şimdi bu kısımda 20 ilmeğimiz kalana kadar yakamızı keselim. İpimi bu kısma bağladım arkadaşlar. Şu şekilde arka kısmı ipimi bağladım. Şimdi bu kısımda bir açıklık olmaması için şuradaki ilmeği şişime geçiriyorum. Şimdi 20 ilmeğim kalana kadar ikişer ikişer ilmeklerimi kesiyorum. Yirmi ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde ilmeklerimizi keselim. Yaka kısmını kestim. Şişimde 20 ilmeğim kaldı. Diğer parçamızı da bu şekilde ters olarak yeleğimin üzerine koyuyorum. Bu şekilde. Çünkü bu yüzde keseceğiz. Daha sonra böyle çevirince ön yüzüne gelmesi için arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde ilmeklerimizi bir ilmek arkadan, bir ilmek önden, bir ilmek arkadan, bir ilmek önden alarak bu şekilde ilmeklerimizi sağ şişime geçireceğim. Daha sonra bu omzumuzu kesmiş olduğumuz gibi bu şekilde bu omzumuzu da kesip gelelim. Omuzları birleştirdikten sonra iplerimi temizleyip kestim arkadaşlar. Şimdi yeleğimin bu kenarını diktim. Bu kenarını da birlikte dikelim. Bu kenardaki tırtıklı kısımlardan dikeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde dikersek dikiş izimiz belli olmaz. Örgülerimiz daha düzgün olur. Tırtıklı kısma batıyorum. Bir de tam karşıdaki tırtıklı kısma batıyorum. Bir yeleğimizin arka kısmından, bir tane ön kısmından, bir tane arka kısımdan, bir tane ön kısımdan ilmekleri alarak dikiyorum. Yeleğimizi de bu şekilde dikip daha sonra düğmelerini dikip yeleğimizi tamamlayalım. Yeleğime 4 tane düğme diktim arkadaşlar. Yeleğimi tamamladım. Yeleğimizin ön kısmı bu şekilde.
Arka kısmımız da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bir yelek oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.